sadece bir okul değil, bir yaşam biçimi. Network demektir THC. İnanılmaz bir bağlılık var. Lider olmayı öğreten bir kurumdur. 2021'lere getirdiği çok önemli bir gelenek. Okulumuzun en güçlü yanı diye bakarsak bu bölgede tek olmamız. Araştırma, sorgulama anlamında çok şey kazanıyorlar. Özgür ruhlarla yetiştirildiği. İnanılmaz bir aidiyet tatmini sağlayan bir camianın ferdi oluyorsun. %70-75 civarında öğrencinin aslında Türkiye'deki üniversitelere hazırlandığını görüyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren çok yoğun bir akademik çalışmanın içerisine giriyorlar okulumuzda. Bir üniversite öğrencisinin mezun olduğu zamanki yazılım bilgisiyle buradan çok rahat mezun olabiliyorlar. İngilizce ana dil seviyesinde yetiştirilmesi. Bence biz bunu çok iyi yapıyoruz. Çok yakın takip ediyoruz. Velilerimiz istediği zaman bize ulaşabiliyorlar. Bu birliktelik, bu beraberliğin getirdiği bir hava, bir atmosfer var burada. Gerçekten hem iş hayatında da daha sonraki yaşamın diğer alanlarında da büyük bir avantaj sağlıyor. Sadece rutin veya monoton diye bir şey yoktur. Her gün kendini yenilemek ve geliştirmek vardır. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi. Keza öğrencilerimizin en keyifli zamanları, eğitim alanındaki en keyifli zamanları laboratuvarlarda geçirdiği zamanlardır, derslerdir. Burada öğrencilerin tam öğrenme hislerini gözlerinden okumak kesinlikle kaçınılmazdır. Hayatın kendisini anlamada mantıksal ve matematiksel becerilerini geliştirmek öğrencilerin. Özellikle empati kurabilen ve aslında bizim sosyal bilimler olarak kazandırmaya çalıştırdığımız 21. yüzyıl becerilerine sahip bir öğrenci profili vardır. Okulumuzda güçlü bir İngilizcenin yanı sıra güçlü de bir ve akademik anlamda beklentilerin yüksek olduğu ikinci yabancı programımız vardır. Almanca, Fransızca ve İspanyolca hazırlık sınıflarında başlıyor haftada 4 saat ile. 10. sınıfın sonunda ise öğrencinin seviyesine uygun uluslararası standartlarda geçerli olan sertifikalar almaya hak kazanıyor öğrencilerimiz. Yerli ve yabancı tüm metin türleri üzerinden öğrencilerin derinlemesine düşünmesini, eleştiri yapabilmelerini, yerelden ulusala, ulusaldan evrensele anlayışıyla kendini, çevrelerini, dünyayı anlamalarını, Hazırlık sınıfında aldıkları bilgisayar bilimi dersiyle ya da ileriki yıllarda katıldıkları teknoloji kulüpleri vasıtasıyla uluslararası birçok yarışmaya katılıyorlar. Bu alanda 21. yüzyıl becerilerini de elde etme şansına sahip oluyorlar. Hazırlık sınıfından başlayarak öğrencilerimize bilgi okuryazarlığı ve akademik dürüstlük araştırma teknikleri dersi vermekteyiz. Bu dersteki en büyük amacımız öğrencilerimizin bireysel araştırmacı kimliklerini kazanmalarını sağlamak ve onların doğru araştırma tekniklerini kullanarak bilgiyi elemeleri, doğru şekilde kullanmaları, kaynak göstermeleri, atıfta bulunmalarını sağlamak. Yapılan İngilizce seviye belirleme sınavının ardından öğrencilerimiz hazırlık sınıflarına yerleştirilir. Okulumuzda çok yoğun uygulanan bir ders programımız var ve İngilizce ileri düzeyde verilen bir derstir. Program İngilizce seviyesi her ne olursa olsun öğrencilerde iki dili özgüvenle kullanabilen, dil becerileri oturmuş, dünya vatandaşı olarak yetişen bireyler yetiştirmeyi hedefler. 4 temel dil becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin yanı sıra öğrencilerimiz İngilizceyi etkin bir şekilde kullanan, etkili iletişim kurabilen, sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin ana dil, İngilizce ana dil seviyesinde yetişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunur. Yaşam boyu İngilizce dilinde okuma yapabilen, araştırma yapabilen, akademik dürüstlük ilkelerini bilen ve uygulayan, hazırlık sınıflarından başlayarak 12. sınıf seviyelerine kadar uzanan zengin, içerik bağlamından zengin bir İngilizce programı sunmaktayız. Temel araştırma becerilerini öğrenmiş ve bunları etkili bir şekilde uygulayan, dünya vatandaşı olma anlayışını benimsemiş bireyler olarak bu okuldan mezun olurlar.
Tarsus Amerikan Koleji'nin en önemli özelliği bu bölgedeki IB diploma programını uygulayan tek okul olması. Nitelikli öğretmenlerle ve uluslararası öğretmen kadrosuyla programın başarılı bir şekilde devam etmesini sağlıyor olması. 10. sınıf içerisinde seçim aşamaları tamamlanır ve 11. sınıfta öğrencilerimiz IB programına başlamış olurlar. Okulumuzda uluslararası ders içeriğine sadık bir şekilde götürülüyor. Amerika'daki veya Avrupa'daki bir öğrencinin aldığı derslerin paralelinde aynı içerikle okulumuzda da verilmekte. Öğrenci İngilizce yoğun bir ders içeriğine tabi oluyor. Aldığı bütün dersler ve aynı zamanda uluslararası sınavlar İngilizce içerikli olduğu için öğrencinin dil gelişimi de maksimum seviyeye ulaşmış oluyor. Ve mezun olan öğrencilerimizin çok büyük bir kısmı herhangi bir zorluk yaşamadan uluslararası okullarda, yurt dışı üniversitelerinde normal hayatlarına sıradan bir şekilde devam edebiliyorlar. Herhangi bir adaptasyon sorunu yaşamadan. Her şeyini önceden hazırlayıp başvuruların üniversiteye göndermelerini sağlıyoruz. Bunu da 9. sınıftan itibaren yaptığımız çalışmalarla sağlıyoruz aslında. Yani 11. sınıfın sonuna geldiği zaman öğrenci başvuracağı üniversite listesi, o üniversitenin başvuru şartları için istediği kriterler, yani bunlar sınav sonuçları, işte SAT gibi, ACT gibi yurt dışında üniversitenin istediği çeşitli standart testler var. Bunların hepsinin hazır olması, ayrıca öğretmenlerinden almaları gereken referans mektupları, üniversiteye başvuru için öğrencilerin yazması gereken motivation letter dediğimiz ya da personal statement dediğimiz niyet mektubu, hani Türkçesi belki o şekilde daha doğru olabilir, hazırlıklarını tamamlamış oluyorlar. Biz 12. sınıfın başına geldiğinde üniversitelerin portalları açılmış oluyor, başvuru portalları. Öğrencinin bu dosyasındaki bilgileri o portallara yükleyip başvurusunu göndermesi gerekiyor sadece. Biz bu süreçte oraya kadar öğrenciyi hazır etmiş oluyoruz. Öğrenci yurt dışı üniversite başvurularını yapıyor. Sonucunu beklerken diğer taraftan yurt içindeki üniversiteler için işte YKS hazırlığını yapmaya daha çok vakti oluyor. %70-75 civarında öğrencimizin Türkiye'deki üniversitelere hazırlandığını görüyoruz. Dolayısıyla Tarsus Amerikan Koleji'nde 9. sınıftan itibaren çok yoğun bir akademik çalışma temposu içine giriyor öğrencilerimiz. Bizler de deneme sınavlarıyla her sene artacak şekilde öğrencilerimize hem sınav becerileri hem de zaman yönetimi ve kendi öz değerlendirmeleri gibi konularda kendilerini geliştirmeleri adına çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanında da tabii ki yıl içerisinde öğrencilerimizin meslekleri ve bölümleri tanıması adına yine üniversitelerle ve akademisyenlerle işbirliği içerisinde bölüm ve meslek tanıtımları gerçekleştiriyoruz ve öğrencilerimizin kendilerini tanıyarak, meslekleri de bilerek doğru bir kariyer planlama yolu çizmelerini hedefliyoruz. Ayrıca yine sınav başvuru süreçlerinde ve tercih kısmında da öğrencilerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bence Tarsus Amerikan Koleji'nin en önemli özelliği, bir öğrenci bu okulda ne olmak isterse olur. Bilim adamı olmak isterse lise eğitimini ona göre kendi şekillendirebilir. Eğitiminin yanında sporcu bir kimliğe kavuşmak isterse onu da gerçekleştirebilir. Yine lise eğitiminin yanında müzikle ilgili bir kariyer yapmak isterse onu da gerçekleştirebileceği olanaklar fazlasıyla mevcuttur. Tarsus Amerikan Koleji'nde olabileceğinizin, yapabileceğinizin sınırı yok. Yani 30-40 tane
dalları olan bir ağaç gibi. Başta hazırlık sınıfında gelirsiniz, tırmanmaya başlarsınız gövdeden. Yukarıya çıktıkça burada çok iyi müzisyen olabilirsiniz. Müzikle çok iyi vakit geçirebilirsiniz. Çok ciddi profesyonel seviyeye ulaşacak kadar spor yapabilirsiniz. Takımlarda yer alabilirsiniz. Mükemmel bir kütüphane var. Oradan faydalanıp araştırmalarınızı yaparsınız. Harika laboratuvarları var. Orada isterseniz çalışmalarınızı yürütürsünüz. Robotik kulübüyle teknoloji çalışmalarını yürütebilirsiniz. Akademik çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tarsus Amerikan Koleji'ndeki öğrenciler ayakları üzerinde gerçekten durmayı başarabilen, kendilerine oldukça özgüveni yüksek. Dünya siyaseti, Türkiye siyaseti, spor, kültür, magazin her konuda yaşıtlarının çok üstünde bilgiye sahip olduklarını sohbetlerinde bize gösterebiliyorlar. Sorumluluk alma duygunuz gelişiyor, liderlik etme duygunuz gelişiyor. Bu özgüveni veriyor ve aynı zamanda da iş hayatına da etki edebilecek bir tecrübe kazandırıyor size. Organize bir durumun içinde olmak yerine o durumu organize eden kişi pozisyonu. İşte bizim lider ruhlu dediğimiz bu şekilde yetiştirdiğimiz öğrenciler bunlar aslında. Çok uzun süredir yatılı geleneği olan bir okul. Bu da bizim okul kültürümüze çok büyük katkıları bulunuyor. 120 kişilik kontenjana sahip bir yatakhanemiz var. Aynı zamanda Sağlık Eğitim Vakfı çok büyük burslar sunmakta. Bu sebeple Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilere sahibiz. Bu yatılılık kültürü geçmişten bu yana bize özel kılan özelliklerden bir tanesi ve biz de bunun devamı için destek olmaya her zaman gönüllü oluyoruz mezunlar olarak. Kampüsümüz çok güzel, gerçekten bölgede eşsiz bir kampüse sahip. İnanılmaz olanaklarımız mevcut. Türkiye'nin en iyi yatakhanelerinden birisine sahibiz. Modern yatakhanesinden birine sahibiz. Özellikle binamız 6 dalda ödül almıştır. 30 küsür ilden gelen öğrencilerin kaldığı 144 kişilik kapasiteye sahip bir yatakhanemiz var. Okulumuzun, vakfımızın verdiği çok önemli bursların yanı sıra mezunlar da kendi aralarında oluşturdukları ciddi desteklerle çok sayıda öğrencinin hak eden, başarılı öğrencinin de ihtiyaçtan bağımsız olarak okulumuzda okuyabilmelerine fırsat yaratırlar ve bundan da çok mutlu olurlar. Tarsus Amerikan Koleji'nin kökleri 1888 yılında St. Paul's Institute at Tarsus'un 8 öğrenciyle eğitime başlamasıyla atılmıştır. 1925 yılında Dr. Alfred Carlton, Milli Eğitim Bakanlığı'na Tarsus Amerikan Koleji'ni Türk çocuklarına iyi terbiye ile lisan öğretmek için kurulan bir müessese olarak tanımlamıştır. Mary Arnott, 1947 yılına düştüğü notlarda okulun yoksul ama değerli gençlere iyi bir eğitim alma şansı tanımak amacıyla kurulduğunu söylemiş ve gençlerin kendilerine faydalı olmaları için onlara yol göstermek anlamına gelen bir Amerikan prensibiyle hareket ettiklerini belirtmiştir. Çoğunluğu fakir ailelerden gelen öğrencilerin büyük bir kısmı mezun olduktan sonra ünlü ve başarılı insanlar olmuşlar ve dünyanın birçok farklı noktalarına giderek toplum liderlerine dönüşmüşlerdir. Bu gençlerin kimisi doktor, kimisi avukat, kimisi profesör, bilim insanı, kimisi de edebiyat insanı olmuşlardı. Yapılan bağışlarla ve mezunlarının destekleriyle zaman geçtikçe okula yeni binalar eklenmiş ve okul bir kampüs büyüklüğüne erişmişti. 1968 yılında SEV Amerikan okulları olarak anılan UAA, ACI ve TAC mezunları ve Talas Amerikan Ortaokulu mezunları tarafından Sağlık ve Eğitim Vakfı kurulmuştur. Günümüzde TAC,
okulun fiziksel bina ve tesislerinin de sahibi olan ve kar amacı gütmeyen bu Türk Vakfı tarafından yönetilmektedir. 1979 yılında okula kız öğrenciler de alınmaya başlanmış, 83 yılında okul ilk kız mezunlarını vermiştir. Tarsus Amerikan Koleji, 2005 yılından bu yana Uluslararası Bakalorya Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir IB okuludur. Bugüne kadar 3000'den fazla TAC mezunu uluslararası üniversitelerden kabul almıştır. TAC ailesi köklü liderlik geleneğini bugün de sürdürmekte, mezunlarının üstün başarılarıyla her geçen gün büyümeye ve güçlenmeye devam etmektedir. Hafta sonları köy okullarına biz kütüphaneyi 40'lı yıllardan beri götürüyoruz aslında. Mesela müzik konusunda, gitar konusunda çok iyi öğrencilerimiz onkoloji merkezine gidip oradaki çocuklara müzik çalarken bir anda ağlama krizine girip, ay yine ben de duygulandım, içeri kaçmışlardı filan. Yani böyle çok anekdotlarımız var. Ya da hafta sonları işte köy okulunun bahçesine gidip taşları temizlemişlerdi. Oraya futbol sahası yapacaklardı kendileri. Kendileri temizlemişlerdi o taşları vesaire. Çünkü bizim toplum hizmetlerinin felsefesi kimi zaman evet bir kampanyayla yardım ediyoruz. Ama çoğunlukla TAC'li öğrencilere vermek istediğimiz bu yaptığımız hizmet onlara uzun vadede ne gibi faydalar sağlayacak? Bunu öğrenmek ve görmeklerini istiyoruz. Ve yardım alan bireylerin de özellikle köy çocuklarının, oraya kütüphane götürdüğümüz bireylerin, oradaki çalışan öğretmenlerin bile bir şeye emek verdikten sonra sahip olmanın önemini kavramalarını istiyoruz aslında. Kütüphane kurarlarsa marangozluğu da kendileri yapıyorlar. Yani o köy kütüphanesini kurarken ki o marangozun son işlerini vesaireyi mutlaka bizim öğrenciler kendileri yapıyor. Kitapların düzenlenmesini, kitapların bulunmasını, sponsor bulunmasını, bir yardım kampanyası yapalım ve hiç görmediğimiz, tanımadığımız çocuklara gidip ayakkabı verelim, bu bizim felsefemize uygun değil. Gördüğümüz, dokunduğumuz, hissettiğimiz çocuklara bir şeyler de öğreterek o ayakkabıyı verelim istiyoruz ki o ayakkabının 30 yıl, 40 yıl hatırası zihinlerinde kalsın.